Bir şiirdeki eve dönüş, gerçek dünyada toprağı da denizi de peşine taktı. Soruyu büyüten şey Odysseus'un yaşayıp yaşamadığı değildi. Daha inatçı olan şuydu, Odiseya'daki İthaka gerçek dünyada nereye oturuyordu? Ve bu soruya aynı yöntemle gidilmedi. Biri hendek açtı, biri adayı değiştirdi, biri başka bir saray buldu, biri o hattı gerçekten yelken açarak denedi, biri de yıllarca kazıp yine son cümleyi kuramadı. İlk sert hamleyi Heinrich Schliemann yaptı. 1868'de İthaka'yı gezdi. 1878'de ise deneme kazılarına girişti. Polis Ovası'nda, Aitos geçidiyle tepesinde, Dexia mağarası çevresinde, Maratia'da ve Homer'in okulu denen sahada hendekler açtı. Schliemann tek bir şeyi arıyordu. Şiirin altında maddi bir çekirdek var mı? Bulduğu şey aradığı cümleyi kurdurmadı. Elinde, işte Odysseus'un sarayı dedirtecek bir yapı yoktu. Ama tam bu eksik sonuç yeni bir kapı açtı. Sorun artık yalnız kazının ne verdiği değildi. Sorun, doğru adada kazı yapılıp yapılmadığıydı. Bu boşluğa Wilhelm Dörfeld girdi. Schliemann gibi bir hendek zinciriyle değil, metni yeniden okuyarak ilerledi. Şiirdeki ada tariflerini modern coğrafyayla karşılaştırdı. Sonra arayışın ağırlığını modern İthaka'dan Lefkada'ya kaydırdı. Bu hamle toprağın altından yeni bir saray çıkarmadı, yine de bütün tartışmayı yerinden oynattı. Çünkü o andan sonra soru şuna döndü. İnsanlar yanlış kıyıya mı bakıyordu? Bir ada yer değiştirince bütün yolculuk yer değiştirir. Tam burada Karl Bilegen bambaşka bir kapı açtı. 1939'da Messenia'daki Anno Englianos'ta kazı yaptı ve sonradan Nestor Sarayı diye tanımlanacak Myken Sarayı'nı ortaya çıkardı. Bu yapı Odysseus'un evi değildi. Yine de destan dünyasının tamamen sis olmadığını gösteren ağır bir maddi zemin sundu. Bilegen'in ekibi 600'den fazla Linear B tableti de çıkardı. Bunlar şiir sayfaları değildi. Küçük kil tabletlerdi. Depoyu, ürünü, saray düzenini kaydediyorlardı. Sonra savaş geldi ve buluntuların etrafında uzun bir duraklama bıraktı. Kazı 1950, 2'den sonra yeniden başladı ve uzun sezonlara yayıldı. Bilegen'in açtığı saray önemliydi çünkü Odiseya'daki bazı saray ayrıntılarının geç Tunç Çağı dünyasına yaslanabildiğini gösterdi. Fakat bu keşif başka bir soruyu cevapsız bıraktı. Nestor'un dünyasına yaklaşmak, Odysseus'un eve hangi kıyıya döndüğünü söylemiyordu. Böylece arayış karadan denize kaydı. Tim Sever'in 1985'te masada tartışmak yerine tekneye bindi. Bronz çağ tipi kadırga kopyası, Argo ile Troya'dan İyon adalarına uzanan hattı denedi. Mürettebatıyla birlikte şiiri tarih diye ilan etmeye çıkmadı. Daha dar bir şeyi sınadı. Bu yolculuğun bazı parçaları denizde gerçekten aşılabilir miydi? Bu denemenin gücü tam buradaydı. Rüzgarın tekneyi nasıl çevirdiğini, dar geçitlerin bir kürekli tekneyi nasıl zorladığını, kıyıların hangi noktalarda kapanıp açıldığını bedenle test etti. Deniz ona sınırlı bir cevap verdi. Bazı etaplar fiziksel olarak imkansız değildi. Ama deniz daha büyük soruda sustu. Bir hattın geçilebilir olması, o hattın tarihte gerçekten geçildiğini kanıtlamaz. Sever'in bazı duraklar için eşleştirmeler denedi. Sirenler için, Skylla ile Karibdis için, başka kıyı parçaları için öneriler kurdu. Fakat kendi deneyi geçmişi teslim etmedi. Sadece şu eşiği geçti. Odisseya'daki deniz etaplarının en azından bir bölümü, Akdeniz denizciliği açısından bütünüyle dışarı atılamazdı. Bu noktada elde tuhaf bir tablo vardı. Schliemann kazmıştı ama kapatamamıştı. Dörpfeld adayı değiştirmişti ama ispat kuramamıştı. Bilegen saray bulmuştu ama yanlış kahramanın ülkesinde. Sever'in yüzmeyi başarmıştı ama tarihe ulaşamamıştı. O zaman gözler yeniden İthaka'ya döndü. Bu kez sahneye tek bir maceracı değil, uzun soluklu bir üniversite ekibi çıktı. Litsa Kontorli Papadopoulou, yönetimindeki Ioannina Üniversitesi ekibi, 1994 ile 2011 arasında Kuzey İthaka'daki Agios Athanasios, yani Homer'in okulu sahasında sistemli kazılar yürüttü. Burası steril bir saray kalıntısı gibi davranmıyordu.
Alan farklı dönemlerde kullanılmış katmanlı bir merkez izlenimi veriyordu. Ekip burada anıtsal bir yapı kompleksine işaret eden veriler topladı. 2010'da kamuoyuna çok daha hızlı bir cümle ulaştı. Odysseus'un sarayı bulunmuş olabilir. Sorun da tam burada sıkıştı. Çünkü sahadaki veri ile kamusal başlık aynı hızda yürümüyordu. Modern İthaka üzerinde güçlü bir aday çekirdek vardı. Daha eski yerleşim izleriyle daha sonraki kutsal ya da kamusal kullanım izleri aynı alanda üst üste duruyordu. Ama burada Odysseus yaşadı diyen tek bir kayıt yoktu. Üstelik İthaka üzerindeki bu güçlü aday, şiirin ada tarifini Lefkada'ya ya da Paliki'ye götüren okumaları da ortadan kaldırmadı. Belediye kaydı resmi yayının hala beklendiğini açıkça söylüyordu. Yani sahada umut büyüdü, akademik kapanış ise gelmedi. Boş kalan yere bu kez Robert Bittlestone girdi. O, kazma sallayarak değil, jeolojiyle, topografyayla ve metin okumayla ilerledi. 2005'te yayımladığı çalışmada Homerik İthaka'nın modern İthaka değil, Kefalonya'daki Paliki olabileceğini savundu. Böylece tartışma yeniden kıyı çizgisine taşındı. Bir ekip Kuzey İthaka'daki katmanları açarken, Bittlestone ada biçimini ve kara bağlantılarını yeniden düşündü. Bu hikayeyi tek bir yüzyıllık proje gibi anlatmak kolay olurdu ama yanlış olurdu. Schliemann ile Dörpfeld aynı şeyi yapmadı. Bilegen başka bir düğümü çözdü. Severin deney kurdu. Kontorlu Papadopoulou'nun ekibi sahayı uzun yıllara yaydı. Bittlestone ise haritayı yeniden kurdu. Aynı şiiri izlediler ama aynı kapıya yürümediler. Bugün merkezi soru hala açık. Odisseya'daki İthaka modern İthaka mı, Lefkada mı, Paliki mi, yoksa şiirin farklı dönemlerden ve farklı kıyılardan örülmüş bileşik bir sahnesi mi? Buna en çok yaklaşan kanıt, Homer'in okulu sahasındaki uzun soluklu ve katmanlı kompleks olabilir. Yine de o kompleks tarihsel bir Odysseus'un evini doğrudan vermiyor ve hikaye kapanmış da değil. 2024'te Homer'in okulu sahasında yeni kazı döngüsü yeniden başladı. Bakanlık, Kefalonya İthaka Eski Eserler Birimi ve Ioannina Üniversitesi aynı alanı yeniden açtı. Yani 150 yıla yaklaşan bu arayışta hala biri toprağı temizliyor, biri kıyı çizgisini ölçüyor, biri şiirdeki yönleri yeniden okuyor. Odysseus'un yolculuğundaki en zor düğüm canavarlar değil, gerçek insanların aynı eve 3 farklı ada adı vermesi.